Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün BYD'yi konuşacağız. BYD'yi tüm gerçekleriyle, tüm detaylarıyla anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Kimileri BYD'yi Tesla'nın gerçekten rakibi olarak görürken kimileri de Çin'in ihracata açılmak için kullandığı bir araç olarak görüyor. Ama gerçekten BYD kim? Neden bu kadar hızlı büyüdü? Ürünleri ne kadar kaliteli ve Türkiye'de neler planlıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Gelin şimdi arkamıza yaslanalım ve bu dev markanın yolculuğunu biraz anlamaya çalışalım. BYD'yi tüm yönleriyle tanıyalım. BYD 1995 yılında Çin'in Shenzhen kentinde kuruldu. Kurucusu bugün hala başında olan Wang Chuanfu. Ama işin ilginç tarafı şu ki BYD aslında araba üretmek, otomobil üretmek için kurulan bir şirket değil. Yalnızca batarya, pil üretmek için kurulan bir şirket. O zamanlarda tabii ki dünyada cep telefonu, kameralar, taşınabilir cihazlar hızla yayılıyor. Bu cihazların da en kritik bileşeni pillerdi. Çin'de o zamanlar hem kaliteli hem de uygun fiyatlı batarya üreten bir şirket yoktu. Wang Chuanfu bu boşluğu fark etti. 20'den az çalışanıyla başladığı bu yolculukta o ilerleyen süreçte kısa bir süre içerisinde Japon ve Kore devlerine rakip oldu. Birkaç yıl içinde o zamanın popüler markaları olan Motorola, Nokia gibi cep telefonu üreticilerine batarya tedarik etmeye başladı. 2003 senesine gelindiği zaman ise BYD iflas etmek üzere olan bir otomotiv firmasını satın aldı. İlk başta bu satın alma çok fazla riskli göründü. Çünkü BYD'nin otomotivle bir deneyimi dahi yoktu. Kendisi sadece bir batarya üreticisiydi. Ama şirketin hedefi büyüktü. Çin'in kendi otomobil markasını üretmek ve batarya bilgisiyle birlikte de elektrikli araçlara yönelmekti. Yani bizim bildiğimiz o elektrikli BYD araçlarının temeli aslında bundan 20 yıl önce atılmıştı. O zamanlar bu fikir çok çılgınca görünse de zaman Wang Chuanfu'yu haklı çıkartmıştı. 2008 yılına gelindiğinde ise Amerikalı yatırımcı Warren Buffett'ın BYD'nin %10'luk hissesini satın almasıyla birlikte BYD dünyada artık duyulan bir marka haline yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. BYD 2000'li yıllarda otomobil üretmeye başladı. Ancak hem Avrupalı rakiplerine göre hem Japonya'ya göre çok tecrübesizdi bu konuda. Şirket İlk başta içten yanmalı motorlu otomobiller üretmeye başladı. Ancak bu otomobiller kopya tasarımları konusunda hep eleştiriliyordu. Özellikle Mercedes ve Toyota'nın araçlarına çok benzediği iddia ediliyordu. Ancak BYD'nin hedefi zaten içten yanmalı araçlar değildi. Tecrübe ettiği bu batarya bilgisini, batarya tecrübesinde kullanarak elektrikli araçlar konusunda liderliği oynuyordu. 2008 yılında tanıtılan BYD F3 DMI dünyanın ilk seri üretime giren plug-in hibrit modeli oldu. O zamanlar, o yıllarda Tesla Model S'i bile henüz üretmemişti. F3 DMI bir ticari başarı kazanamasa da onlar için bir kobay niyeti, bir laboratuvar görevi görmüştü. BYD'nin asıl sıçraması 2010 yılında gerçekleşmişti. Çin hükümeti o zamanlar çevre kirliliğini azaltmak amacıyla elektrikli araçlara inanılmaz derecede destekler sunmaya başladı. BYD bu teşvikleri, bu destekleri çok iyi kullandı. İçten yanmalı modellerden biraz daha uzaklaşarak kendisini elektrikli araçlara yöneltti. 2015 yılından sonra ise Çinli BYD hem elektrikli otobüsler hem de elektrikli taksiler olmak üzere birçok elektrikli aracını piyasaya sürdü. Tam da burada yine BYD için bir dönüm noktası olmuş oldu. BYD o dönemden sonra bir karar aldı ve sadece otomobil üretmekte kalmayacak olup onun motor, yazılım, teknolojik bütün altyapılık sistemlerini kendisinin geliştireceğini duyurdu. Kısaca BYD yavaş ama kararlı bir şekilde Tesla gibi rakiplerle aynı kulvara girmeye başlamıştı. BYD'yi bugün sadece bir araç üreticisi gibi görmek eksik olur. Şirketin asıl farkı kendi teknolojisini kendisinin geliştirmesi. En çok konuşulan örneklerden bir tanesi de Blade batarya. Geleneksel lityum iyon bataryalar yüksek enerji sağlasa da güvenlik açısından bazı eksikleri bulunuyordu. Özellikle ısınma ve patlama risklerine karşı kullanıcılar her zaman tedirgin olmuştu. BYD ise
Buradaki kullanıcıların tedirginliğini gördü ve yine kendisine bunu avantaj olarak çevirdi. Bu riski azaltmak için LFP teknolojisini kullanarak bıçak sırtı güvenli bataryaları üretmeyi başardı. 2020 yılında tanıtılan Blades batarya çivi testi, delme testi gibi testlerden başarıyla çıktı. LFP bataryalar hem daha uzun ömürlü, hem daha güvenli, hem de daha ucuz. Bu bataryalar sadece BYD'de kullanılmıyor. BYD birçok farklı üreticiye bu bataryaları satıyor. Bunlardan bir tanesi de KGM Sanyong Tores'teki batarya. Aynı zamanda Çin pazarı öncelikli olmak üzere birçok üreticiye bu bataryaları satıyor. Tesla'nın Çin'deki bazı modellerinde LFP hücreler kullanılıyor. BYD artık yazılım işine de ciddi yatırımlar yapıyor. Kendi araçlarında kendi ürettikleri çipleri kullanıyorlar. Hedef şu: hem donanımı hem yazılımı tamamının kendi ellerinde olduğu bir otomotiv şirketi olmak. Kısacası BYD sadece araç üreten bir markadan ziyade motor üreten, yazılım üreten, batarya üreten, çip üreten bir teknoloji devi olmak istiyor. BYD bugün artık yalnızca Çin pazarında değil, Avrupa, Güney Amerika, Asya, Avusturya ülkelerinde de otomobil satıyor. Peki hangi modellerle hangi segmentlere hitap ediyor? Ürün gamını gelin hep beraber detaylı inceleyelim. BYD'nin modelleri genel hatlarıyla aslında iki seri altında toplanıyor. Bunlardan birincisi Hanedan serisi, diğeri ise Okyanus serisi. Hanedan serisindeki araçlar genellikle Çin tarihine gönderme yapıyor. Han, Tang, Song gibi bazı isimler karşımıza çıkıyor. Genellikle daha premium, gösterişli araçlar üretiliyor. BYD'nin Han modeli Tesla model ise rakip olabilecek düzeyde yüksek menzilli ve premium bir araç. Tank modeli ise 7 koltuklu performanslı bir SUV. Diğer seri ise bahsettiğimiz gibi Okyanus serisi. Okyanus serisindeki araçlar ise daha genç kesime hitap eden, dinamik yapıda olan ve sportif duran araçlar. Örneğin bunlardan bir tanesi BYD Dolphin, kompakt şehir içi aracı. BYD'nin Seal modeli ise Tesla Model 3'e alternatif bir araç. BYD'nin Atto 3 modeli ise Avrupa pazarında BYD'nin en çok sattığı C segmentinde bir SUV araç. Bunların dışında BYD ticari araçlar, elektrikli otobüsler, forkliftler ve kamyonlar da üretiyor. BYD markası Uzak Doğu pazarına da girdi. Bu pazarlarda genellikle Japon markaların hakimiyeti çok fazla. BYD'nin burada işi biraz zor görünüyor. Peki ya Türkiye? Türkiye'de BYD ne yapacak? BYD Türkiye'ye 2023 yılında Atto 3 modeliyle beraber girmişti. Ardından Türkiye'de 6 modelini birden satışa sundu. Ama asıl dikkat çeken gelişme BYD'nin Türkiye ile bir anlaşma yaparak Manisa'da fabrika açacağını duyurmasıydı. Temmuz 2024'te BYD ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 1 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre BYD Manisa'da fabrika kuracak ve yıllık 150 bin kapasiteli üretim yapacak bir tesis olacaktı. Tesisin 2026 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde üretime başlaması hedefleniyor. Peki BYD'nin bu açacağı fabrika BYD açısından nasıl bir önem arz ediyor? BYD için Türkiye sadece bir satış pazarı değil, Avrupa'ya açılan bir kapı konumunda. İkincisi, BYD'nin Türkiye'de Manisa'da üretim yapması hem vergi açısından kendisine kolaylık sağlarken hem de rekabet anlamında bir adım önde olacak. Böyle bir yatırım yerli istihdam, teknoloji transferi, tedarik zinciri gibi önemli hususlarda da Türkiye için de önemli bir avantaj sağlamış olacak. Aynı zamanda 5000 kişinin de doğrudan istihdam edecek olması da Türkiye için bir avantaj. BYD bunu gerçekleştirir, Manisa'da fabrikayı kurar ve üretime başlar ise bu Türkiye'de üretim yapan, otomobil üretimi yapan ilk Çinli şirket olacak. BYD'nin Türkiye planı için tabii ki zorlukları da olacak. Bunlardan bir tanesi yerli üretim için teşvik gerekiyor. Türk halkının beklentileri ve fiyat duyarlılığı çok yüksek ve tabii ki
çok iyi rekabet etmesi gerekecek. Hem yerli ve milli markamız TOG hem Tesla, MG gibi markalarla ciddi şekilde yarışması gerekecek. Aslında önümüzdeki 1-2 yıl BYD'nin Türkiye hedeflerini gerçekleştirmesi için zor zamanlar gibi görünüyor. BYD'nin Avrupa macerasındaki kaderini aslında Türkiye belirleyecek. BYD'nin 2030 yılındaki hedefleri de çok ilginç. Tamamen elektrikli bir ürün gamı yapmayı planlıyorlar. Global bir şekilde geliştirecekleri ürün gamları, yazılım ve otonom sürüşte liderlik planları var. Kısacası BYD artık sadece Çin'de tanınan ve otomobil üreten bir marka olmaktan ziyade dünya liderliğini oynuyor diyebiliriz. Bugün sizlerle BYD'nin tüm yönlerini ele almaya çalıştık. Bir batarya firması olarak yola çıktı, otomotive girdi ve elektrik devriminin öncülerinden biri haline geldi. Şimdi ise global bir güç haline gelme yolunda ilerliyor. Hedefleri bu yönde. Bakalım başarabilecekler mi? Peki Tesla ile rekabet ediyor mu? BYD yazılım, üretim, batarya ve çip teknolojisinde kendi ürettiği ürünleri kendi araçlarına ve hatta farklı markalara satarak dünya liderliğine oynuyor. Yatırım gerçekleşir ise ve fabrika açılır ise Türkiye'de daha çok BYD modelini göreceğimizi söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu sadece bir marka incelemesi olmadı aslında. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Mesele sadece araç üretme meselesi değil. Mesele teknoloji, yazılım, üretim teknolojisi. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Günümüz teknoloji dünyası sadece motordan ibaret değil. Teknoloji, strateji ve vizyon işi aynı zamanda. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İlerleyen süreçte Tesla için de buna benzer bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.